Her gece öldüğünüzü ve başka bir alemde tekrar uyandığınızı bir düşünün. Bilim buna REM uykusu diyor. Kadim bilgilerse misal alemi. İbn Arabi'nin teorilerinden CIA raporlarına, kuantum mekaniğinden genetik hafızaya kadar rüyalarımızın aslında gerçekten daha gerçek olan yüzünü konuşacağımız bir video hazırladım. Hazırsan Kevser'in kayıtları başlıyor. Anlatacaklarım film senaryosunu aratmayacak cinsten. Gece yastığa başını koydun, derin bir uykuya daldın ve vücudun dış dünyaya olan tüm kapılarını kapattı. Beyninden gelen bir sinyalle uyku felci denilen durum başladı. Kasların kilitlendi. Hareket yeteneğini kaybettin. Çünkü birazdan başlayacak olan bu yolculukta fiziksel bedenin zihnine ayak bağı olabilir. Rüya gördüğün o derin evreye bilim REM uykusu diyor. Yani beynin gerçekten uyandığı ama vücudun tamamen kontak kapattığı evre. REM uykusunda hafıza düzenlenir, duygular işlenir, öğrendiğin bilgiler yerli yerine oturur. Beyin dalgaların bu evrede sanki uyanık olduğun an kadar, hatta daha da fazla enerji harcar. Kısacası REM evresi bedenin dinlenirken zihninin çalışmaya devam ettiği yerdir. Buraya kadar her şey ayakları yere basan bilimsel açıklamalar. Ama eksik. Rüya sadece hafıza temizliği, duygu işleme mekanizmasıysa o zaman neden hiç tanımadığımız insanları rüyamızda görüyoruz? Neden hiç gitmediğimiz yerlerde gezip dolaşıyoruz? Ya da neden rüya esnasında zaman gerçek hayattan daha hızlı akıyor? İşte tam da bu noktada, yani bilimin sessiz kaldığı yerde tasavvuf, kadim bilgiler ve devletlerin yaptığı araştırmalar devreye giriyor. Aslında beynimiz rüya esnasında temizlik yapmıyor da sanki biyolojik bir anten gibi zamanın ve mekanın ötesindeki bir ağa bağlanıyor desem. Bilimin zihin oyunu deyip geçiştirdiği yıllarda 1200'lerin başında Şeyhül Ekber, yani en büyük şeyh lakabıyla anılan İbn Arabi'ye göre rüyalar bize bambaşka bir harita çiziyordu. Arabi, misal alemini evren ile ruhlar alemi arasındaki bir köprü olarak anlatır. Yani maddenin ruh haline, ruhunsa madde formuna büründüğü bir aralık. Arabi rüyayı şöyle tanımlar: İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bu size bir yerden tanıdık geliyor mu? Günümüzde bilimin simülasyon teorisi dediği şey aslında Arabi tarafından bize 1000 yıl önce söylenmişti. Arabi, asıl gerçekliğin rüyada olduğunu, dünyanın da o gerçekliğin ağırlaştırılmış bir kopyası olduğunu söyler. Arabi'nin rüyalarla ilgili sarsıcı iddiaları da oldu. Rüya bir yokluk değil, bir mekandır, dedi. O boyutta zaman lineer değildir. Yani geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda mevcuttur. Tam da bu yüzden bazen henüz yaşamadığın olayları rüyanda görürsün. Arabi, rüyadaki sembollerin ilahi birer mesaj olduğunu ve bu mesajları ancak yüksek bir bilinçle anlayabileceğimizi söylüyor. Ne yazık ki Arabi'nin bu anlatımları yıllarca sadece bir inanç meselesi olarak kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup bilim insanı ve istihbarat analisti, insan bilincinin bu ara evreye, yani misal alemine bilinçli olarak girilip girilemeyeceğini araştırmaya başlayınca konu sadece bir inanç meselesi olmaktan çıktı. Şimdi sıkı durun, olayın en can alıcı yerine geldik. İbn Arabi'nin misal alemi dediği o gizemli evreye yıllar sonra CIA, evrensel hologram adını verecekti. Yıl 1983. ABD ordusu ve CIA adına hazırlanan bir rapor, insanlığın binlerce yıldır sorduğu o soruyu bu sefer bilim insanlarından oluşan bir heyetle ele alıyordu. Hem de devlet kontrolünde. Gateway Process, yani geçit süreci. Daha önce Gateway Process videomu izlemeyenler için açıklamalar kısmına video linkini bırakıyorum. Belgeleriyle bizzat CIA kontrolünde devlet tarafından yapılan ve 2003 yılında gizliliği kaldırılarak CIA'in okuyucu odaklı arşivinde kamuya açık olarak paylaşılan bu araştırmayı ayrıntılarıyla anlatmıştım. Ama izlemeyenler için kısaca özet geçmek gerekirse, bu araştırma sadece bir zihin kontrol deneyi değildi, bir gerçeklik analiziydi. CIA, rüya anındaki bilincimizi nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? Holografik bir evrende zaman ve mekanın dışına çıkan bir enerji formu. Aslında biz bunu rüya anında zaten yapıyoruz ama araştırma tam bir uyku halinde değil, bilincimiz yerindeyken, yani bir nevi trans halindeyken yapıldı.
beynin sağ ve sol lobuna farklı frekansta ses dalgaları vererek beyni tam bir senkronizasyon haline soktular. Ve bu senkronizasyon sağlandığında bilincin fiziksel bedenden dışarı çıktığını raporladılar. Deneklerin verdiği tepkiler benzerdi. Diğer odadaki eşyaların yerini tarif eden de oldu, hiç gitmediği bir şehri ya da sokağı anlatan da. Ve söylenilenlerin büyük bir kısmı doğruydu. Asıl mesele de burada. Yani İbn Arabi'nin misal alemi dediği o yere CIA evrensel hologram matriksi diyordu. İsimler farklıydı ama tarif edilen mekan aynıydı. Zamanın akmadığı, tüm bilgilerin mevcut olduğu ve fiziksel bedene ihtiyaç duyulmayan o gizli boyut. CIA bu raporlarda şunu itiraf ediyordu. Rüyalar sadece hayal değildir. Rüyalar, bilincin zaman engelini aşarak gelecekteki olasılıklara dokunduğu veya uzak mesafelerden bilgi sızdırdığı birer erişim kapısıdır. Peki neden bir istihbarat teşkilatı rüyalarla bu kadar yakından ilgilensin? Çünkü rüyayı kontrol edebilen, gerçekliği de kontrol edebilirdi. Arabi'nin "Arifler uykudayken bile uyanıktır" sözüyle CIA'in lucid rüya ile istihbarat toplama projeleri aynı kapıya çıkıyordu. Bu boyutlara sadece teknolojiyle veya meditasyonla mı ulaşılıyordu? Yoksa bu kayıtlara erişmek için ihtiyacımız olan şey binlerce yıl öncesinden gelen bir miras mıydı? Şimdi rüyalarımızın asıl sahibine, yani hücrelerimize, DNA'mıza gömülü olan o büyük arşive bakalım. Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Daha önce gitmediğimiz şehirleri ya da yerleri neden rüyamızda görüyoruz? Hepimiz mutlaka görmüşüzdür. Öyle ki o yerin kokusunu bile hatırlarız. Ya da tanımadığımız insanları, yüzleri. Fark ettiniz mi? Bazı insanları yıllardır tanıyormuş gibi hissederiz ya da size karşı hiçbir olumsuz davranışı olmasa da çok antipatik gelir. Aslında bu da başka bir videonun konusu. Size bu geçmişten gelen tanıdık hisle, yani spadyumla ilgili müthiş bir arşiv hazırladım. Gelecek videolarda ders niteliğinde anlatacağım. Şimdi rüyalardan devam edelim. Epigenetik hafıza ile ilgili o meşhur fare deneyini hatırlayalım. Farelere önce belirli kokular koklatıyorlar, sonra elektroşok veriyorlar. Bir süre sonra fareler bu kokuyu duyduklarında bile korkmaya başlıyorlar. Buraya kadar normal. Hayvan anlıyor ve kokudan sonra elektroşok geleceğini biliyor. Ama ilginç olan şu: o farenin hiç şok almamış yavrusu, hatta yavrusunun da yavrusu yani torunu bu kokuyu duyduğunda korkuyla titriyor. Özetle korku, tecrübe ve anılar DNA'mıza kaydediliyor. İşte rüyalar DNA'nızdaki bu devasa kütüphanenin kapılarının ardına kadar açıldığı anlardır. İbn Arabi'nin içsel hayal dediği şey aslında atalarınızın belki de Mu kitasından ya da kadim Mezopotamya'dan taşıdığınız o devasa genetik arşividir. Siz uyuduğunuzda bilinciniz bu tozlu dosyalar arasında bir gezintiye çıkar. Ancak bu sadece biyolojik bir miras değildir. Aynı zamanda kuantum bir gerçekliktir. Kuantum fiziğindeki gözlemci etkisine göre biz bir şeye bakmadığımızda o şey sadece bir olasılık dalgasıdır. Sadece baktığımızda gerçekleşir. Rüya anında dış dünyayı gözlemlemeyi bıraktığınızda beyniniz atom altı seviyede kendi gerçekliğini çökertir. Yani rüyada gördüğünüz o dünya o an için fiziksel dünya kadar gerçektir. Çünkü beyniniz için dışarıdan gelen veriyle içeriden yaratılan veri arasında hiçbir fark yoktur. Peki CIA bu genetik arşive sızmak için mi Gateway projelerini yürüttü? Yoksa rüyalarımız insanlığın ortak hafızasını koruyan son güvenli bölge mi? Eğer öyleyse her gece uyandığınızda neden rüyalarınızın büyük bir kısmını unutuyorsunuz? Birileri bu kayıtların silinmesini mi istiyor? O zaman en başa geri dönelim. Her gece uyuduğumuzda aslında nerede uyanıyoruz? Bilim bize bunun biyolojik bir zorunluluk olduğunu söylüyor. CIA raporları bunun boyutlar arası bir data transferi olduğunu iddia ediyor. İbn Arabi ise bunun asıl uyanış olduğunu hatırlatıyor. Belki de gerçek bu üçünün tam ortasında bir yerde. Rüyalarınız sizin bu simülasyon içindeki özgürlük alanınızdır. Sistemin, kuralların ve fizik yasalarının işlemediği o tek yer. Belki de bu yüzden uyandığımızda o muazzam anılar saniyeler içinde zihnimizden siliniyor. Çünkü o bilgiyi bu dünyaya taşımak oyunun kurallarını bozabilir. Şunu unutmayın, kayıtlar hiçbir zaman tamamen silinmez.
Sadece üstü örtülür. Her gece başınızı yastığa koyduğunuzda aslında bir kayıt cihazını çalıştırıyorsunuz. Atalarınızın mirasına, CIA'nin girmeye çalıştığı o evrensel kütüphaneye ve ruhunuzun gerçek vatanına doğru bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Rüyalarınızı hafife almayın. Onlar sizin kim olduğunuzu unutmamanız için ruhunuzun size gönderdiği şifreli mektuplardır. Belki de bir gün o mektupları okumayı başardığınızda asıl rüyanın burada, yani uyanık olduğunuzu sandığınız bu dünyada başladığını fark edeceksiniz. Kayıtları takip etmeye ve uyanık kalmaya devam edin. Çünkü gerçek her zaman göründüğünden daha derindir. Kevser'in kayıtları devam edecek.